Sürgünlerin çoğunun daha sonra söylediği gibiydi. Komutanı o yıldızlı akşam Prescott'a geri getiren şey, gerçekten merhametli bir takdir oldu. Sağlam dağ arabası ve özel 6 katırlı takımı. Komutadaki süvari albayıyla yapılan kısa bir görüşmeden sonra onu Verde'den hızla çıkarmıştı. Alm'den bir Kızılderili koşucu, Perşembe sabahı erken saatlerde onlara ulaşmıştı. Stannard ile birliğinin, Teğmen Harris, Tonio ve bazı Apache Mohawk'ların eşliğinde, sivil yetkililer tarafından tutuklanıp intihar girişiminde bulunduğunu iletmişti. Ayrıca Munoz ve hatta Dagon'un, Jos Sanchez'in yasaları altında toplandığını, hepsinin Prescott'ta arandığını duyurmuştu. Stannard, Archers'ın gittiğini fark etti. Kıdemli kaptan olarak, geçici olarak karakolun komutasında oldu. Ve sivil çete Comitatus için askeri eskort sağlamakla görevlendirildi. Stannard, saf ve basit bir askerdi. Eğer o ve birliği şu anda güneybatı bölgelerinde değil de, güney eyaletlerinde olsaydı, bir porselen dükkanında devasa bir boğa gibi görünecekti. Hükümetin emrettiği her türlü tutuklamayı yapmaya hazırdı. Şerif ve yardımcılar, çete ve esirler. Tüm grubu bölge başkentine konvoy etmek için bir subaltern ve 20 asker göndermeye tamamen razıydı. Ancak eski savaş atı gibi, Şerif'in, eskortun kendisine rapor vermesi talebine karşı koydu. Diken ve sert davrandı. Aslında öyle olmalıydı. Onun emri altında olmalıydı. Detaylı bir şey söylememek gerekirse, Stannard önce onu lanetleyeceğini söylemişti. Şerif ise yolculuktan kaçınıp bölge yetkililerine başvurdu. Stannard ise talimat almak için bir ikinci kişiyi bölge merkezine gönderdi. Her habercinin neredeyse 90 mil yolu vardı. Bu yüzden yarış neredeyse eşitti. Şerif'in kuryeleri binmişti. Stannard'ın koşucusu ise yürüyerek devam etmişti. Deneyimsiz olanlar, atlı yarışçıların kazanacağına destek verirdi. Ancak Stannard kendi koşucusunu destekledi. İlki milletvekilleriydi ve beyazdı. İkincisi Apache Mohawk'ydi ve kahverengiydi. İlkinin bir yolu, bir iki yol kenarı çiftliği vardı. Burada dinlenebilecek, soluklanabileceklerdi. Kızıltenlinin ise sadece bir izi vardı. Ve hiçbir cazibe yoktu. Ama Apache'ler yürüyüşte, kelimenin tam anlamıyla koşarak, yarışarak kazandı. Şans ve cesaret ikincisini destekledi. Çünkü bölüm ve bölge komutanını Sandy'de buldu. Ve Stannard'ın talimatları tam o sabah başladı. "Kendin Prescott'a gel," dediler. Harris, Tonio ve Tonio'nun gerekli adamlarını getirin. En az bir hafta kalmaya hazırlıklı gelin. Ve Bayan Stannard'ın da sizinle geldiğinden emin olun. Rota ve eskort konusunda kendi yargınızı kullanın. Şerif'e koruma teklif edin. Ama hiçbir şekilde partinizin emrini ona vermeyin. Bu sorunu böylece çözdükten sonra, Grittilki, başkentte diğer konseylerin galip gelmesini önlemek için eve kaymanın en iyi olacağını düşündü. Böyle konseyler hüküm sürmüştü. Hem de yakın geçmişte. Hala Willett'in Almy'e, talimatlı, düşüşünün utanç verici bölümünü aklında tutuyordu. Ortaya çıkan tüm komplikasyonlar göz önüne alındığında, bunu pek unutamazdı. Pelham ile sohbetini bitirdikten sonra, yorulmak bilmeyen Tuğgeneral dağ yolunda bowling oynamaya başladı. Yanında Sadık Bright vardı. Sabah saat 11'den sonra kendi kapısına geldi. Ertesi gün durumu karşılayacak kadar zamanında kalmıştı. O günlerde bile, Yıldızlar Personel Birliği yerine savaş gücüne gittiğinde, bazen bir büro subayının siyasi telleri olması olağan bir durumdu. Ve başka sebepler de vardı. Çünkü bir an bile erken gelmemişti. O uzak batı vahşi doğalarında, insanların konuşacak çok az şeyi vardı. Anlaştıklarımız gibi, aniden karanlıkta ev sahibimiz ve misafiriyle karşılaşıp, onlardan Archer ve Lilian'ın, uzun zamandır izlediklerini, öğrenenler, balo salonuna geri dönüp bunu tekrar anlatmak zorunda kalırlardı. "Neden onları getirmedin? Neden onları içeri getirmedin?" Sorular ani bir şekilde sorulurdu. Ve kolayca cevaplanamazdı. Onları içeri sokamadılar. Bayan Crook, onların çok yorgun olduklarını söyledi. Daha yeni aşağı inip, her şeyin ne kadar eğlenceli ve güzel göründüğünü görmeye gelmişlerdi. Müziği bir dakika dinlemeye gelmişlerdi. Yatmadan hemen önce, şimdi ise yatmaya gidiyorlardı. Sonra insanlar, Willett ve Evelyn Darrah'ı aramaya başladı. Bu haberi onlara söyleyebilecek olmaktan memnuniyet duyacak az kişi yoktu. Ama bu mutluluk elinden alındı. Dansçıların yıldız ışığında dışarı çıkmasında olağan dışı bir şey yoktu. Tıpkı Willett ve Evelyn gibi.
Ancak geri dönmemelerinde garip bir şey vardı. Bayan Darrah hemen albayı eve götürdü. Durumu kontrol etmek için. Sonra onlar da geri dönmediler. İkisini karanlık meydanda, evde buldular. Kızın dediği gibiydi. Baş ağrısı vardı ve artık dans edemiyordu. Şimdi iyi geceler diyecekti. Ki bunu söyledi de. Böylece albay, Willett ile yalnız kaldı. Anne, kızının gelişini bilip bilmediğini görmek için evin içine girdi. Ve sonra bildiğini gördü. Baba, bu rahatsız edici genç adamdan kaba bir şekilde kurtulmanın bir yolunu aradı. Ama bunu yapamayacağını fark etti. Willett'in aklında bir şey vardı. Ve onu görünce Darrah korktu. Willett açıkça zihinsel bir heyecanla onu takip etti. Kapıyı kapattı. Ardından bıyığını gergin bir şekilde çekerek, evin sözde başçısına döndü. Albay Darrah, diye bir an başladı. Sana söylemem gereken bir şey var. O zaman yapma oğlum, Allah aşkına, dedi Darrah. Bunu Bayan Darrah'a söyle, olur mu? O, benim için bu tür şeyleri hallediyor. O anlıyor. Eğer biri anlarsa, eğer yapabilseydim şanslıyım ve, eğer sakıncası yoksa, sanırım iyi geceler diyeceğim. Gitmeden önce bir sigara ya da bir içki içecek misin, diye sordu. Misafirperverliğin taleplerini acı ve buruk bir şekilde kabul ederek. Hayır mı? Tabii ki. Sanırım geri dönmeyi tercih edersin. Ve böylece Willett'in gitmesini umuyordu. Ne Willett'in ne söyleyeceğini duyacak, ne de bildiklerini söyleyen kişi olacaktı. Tam şu anda, bu genç cesurun sevgisi ve sadakatini söz konusu ettiği kız, Lillian Archer, orada, generallerinin çatısının altında huzur buluyordu. Tepenin önünde ışıklar yanıyordu. Yani Willett haberi yarım saat içinde aldı. Hop odasına geri dönmeyecekti. Doğrudan eve de gitmedi. Bir şekilde, şaplak tırtılı eşek takımının yolda sarsıntıya doğru ilerlediğini belirsiz bir şekilde gördü. Generalin yanına çekildiğini gördü ve duydu. Sonra Bright'ı bırakmak için vadiye geri döndü. Hemen anladı ki, şef geri dönmüş olmalıydı. Sabaha kadar görevini ödemesi beklenmeyeceği için kendini tebrik etti. Özellikle de hemen Bright'ı görürse. Bu yüzden diğer personel subayına doğru bir karşılama yaptı. Ve Bright'ın sorduğu ilk soru şuydu, okçular nasıl? Neredeyse bir haftadır hiç posta gelmediğini aklına getirmemişti. Willett'in 3 gün önce Alm'den başladığını bilmiyordu. Sonra Wickham içeri girdi ve kısaca şöyle dedi, elbette. Generalin evindeler. Bir süre dans etkinliğinde oldular, pencerelerden izliyorlardı. O sırada, Harold Willett'in yakışıklı yüzü bembeyaz oldu. Geç olsa da, hemen gitmesi gerektiğini biliyordu. Ve gitti. Wickham'ın sonrasında dediği gibi, kapıda sakallı generali gönderen gri saçlı, öfkeli babayı değil, Tanrı'nın merhameti sayesinde gönderdi. Archer, karısını kollarından ayırıp Lillian'a gönderdikten sonra, gözyaşları içinde, neredeyse nefes nefese bir görüşme oldu. Ardından Archer karısını kollarından kurtardı. Sonra mümkün olduğunca sakin bir şekilde ev sahibi ve ev sahibesiyle yüzleşti. Odalarının kutsallığında, bu diğer sadık ama çocuksuz çift, eski ordudan Darby ve John, durumu hızlıca konuşmuşlardı. Eşin, asker eşine gördüklerini, duyduklarını ve inandıklarını kısaca anlattığı, Archer'a bir bakış baktığı ve gerisini yaptığı bir an olmuştu. Crook, eski arkadaşının yüzündeki acıyı gördü. Ve onu ancak ölçülebilir şekilde sakinleştirebildiğinde, Willett'in adımı verandada duyuldu. Şef fırladı. Archer takip edecekti. Ama komutan sessiz, çok anlamlı bir hareketle yoldaşını uyardı. Sonra, salon kapısını arkasından kapattı. Verandanın sessizliği ve karanlığında, genç subayla yüzleşti. O kısa röportajda olanlar, hiç anlatılmadı. 2 ya da 3 çift, dansın etkisiyle evlerine doğru yürürken, loş ışıkta 2 uzun, gölgeli figür gördüler. Birinin tamamen dikkat çektiğini gördüler. Ve böylece diğerinin general olması gerektiğini anladılar. Görüşmenin çok kısa geçtiğini fark ettiler. Çünkü bir anda arayan kişi selam vermek için elini kaldırdı. Döndü ve biraz ağır basamaklardan aşağı indi. Hem ana yoldan hem de patikadan kaçınarak. Tepenin altındaki bekarların odasına doğru kayboldu. Ertesi sabah saat 10'da, bir bakboard Willett'in kapısını seslendirdi. Ve o genç subay, bir valiz ve bagaj olarak seyahat aracıyla uzaklaştı. İnsanlar sorduğunda, birçok kişi sorduğunda ve daha fazlası da kendi isteklerini takip etseydi, Willett'in bu kadar aceleyle ve
Böyle bir zamanda neden götürüldüğünü merak ediyordu. Siyah sakallı Wickham'ın tek söyleyeceği, bunun bir araba olduğunu duyduğuydu. Bright için ise, Svenk hakkında bilgi aramak daha iyiydi. Bir meseleyi her şeyi bilen bir adam. Birden fazla adil eleştirmenin söylediği gibi. Bu kadar sinir bozucu, aptalca cahil görünebilecek bir adam olmamıştı. Ancak öyle vakti, Willett'in arabasının küçük madencilik kasabası ve başkentteki meydanda sadece birkaç dakika durduğu biliniyordu. Ve ardından, Hassayampa yolunda güneye doğru hızla ilerlediği görüldü. 3 gün sonra, Fort Whipple'ın sabah raporundaki "Sıradan Posta Baş" dizisinde yaklaşık 1 puan artışı gösterdi. Teğmen Briggs, bir çavuş ve bir düzine askerle birlikte Kalaboğaz'da bir dörtlü karanlık sivili devirmişti. Ve hastanede solgun, gergin, acı çeken bir adamın sorumluluğunu bırakmıştı. Büyük kalpli bir posta cerrahının şefkatli bir ilgiyle kabul ettiği bir nöbetçi bırakmıştı. Doktor onu daha iyi günlerde tanımıştı. Bu, Camp Almin'in son aslanından geriye kalan şeydi. Muhasebeci Case, tepedeki karargaha olağanüstü gelenler arasında. Camp Alm'den Kaptan ve Bayan Stannard vardı. Kaptan Bonner vardı. Oradaki posta yardımcısı Teğmen Strong. Ve ardından Bright'ın özel konutu olarak eski Camp Bowie'den Teğmen, Hefty, Harris vardı. Ve Bright'ın özel sorumlusu olarak, Tonio vardı. Bir zamanlar Red Rock'taki Apache Mojave grubunun şefi, onun ortağı ve dostu Quonahelca'ydı. Kabileden 2 genç cesur ile birlikte. Quonahelca'nın utangaç, sessiz eşi oradaydı. Ve himayesinde olan annesiz genç bir Apache kızı. Comes Flying'in kız kardeşi de yanlarındaydı. Comes Flying'in zamansız ayrılışı, Verde bölgesindeki Kızılderili sorununu ciddi şekilde karmaşıklaştırmıştı. Bright, Apache ziyaretçilerini rahatça kendi çatısına yakın bir şekilde yerleştirdi. Ve onlara bolca bakım sağladı. Tonio, ABD halkının barış ve onuruna karşı ciddi suçlarla suçlanarak, özellikle de Arizona'nın barış ve onuruna karşı ciddi suçlarla suçlanarak oradaydı. Canwash Lodge ziyaretçilerini ve hatta tebriklerini yerel bir saygıyla karşıladı. Çünkü onu görme arzusu büyüktü. Ve, kefaletsiz, engelsiz, zincir, koruma ya da kelepçeyle sınırlanmaksızın, yarının gelmesiyle birlikte büyük şefin önünde sınavını sakin bir şekilde bekliyordu. Crook gibi askerler ve eğitimindeki personel, Tonio ve soyundan geleni biliyordu. Willett'in aksine, onun sözünü değerli buluyordu. Ve o sabah erken saatlerde Willett tekrar ortaya çıktı. Ofiste bazı raporları, iş saatlerinden çok önce teslim etti. Banyo, tıraş ve kahvaltı için odasına yerleşti. Ve kapalı kapılar ile örtülü pencerelerin ardında, gerekirse departman komutanının huzuruna çıkmak için çağrılmayı bekledi. Anlatısı çoktan yazıya dökülmüştü. Onunla siyah sakallı Wickham arasında, generalin personelindeki yakın kişilere bile söylenmeyen önemli bir görüşme olmuştu. Tonio'ya gelince, davasını departman komutanı olan Büyük Beyaz Şef'ten daha az kimseye savunmak istemezdi. Akrep ve çıngıraklı yılanın, Apache ve Tarantula'nın evi olan o güneş kavurmuş diyarın kroniklerinde, o güneş, hiç bu kadar dramatik bir sahneye parlamamıştı. Sürgünler bu anı uzun süre, Tonio'nun yargılaması, olarak andı. Ve belki de, hiçbir zaman bu kadar geniş, kanuna uyularak, ama daha az bütünlükle ve tam adaletin güvencesiyle yapılmamıştı. Büyük bir şefi yargılamasıydı bu. Departmanın güçlü komutanı, uzun zamandır dağılmış, kendini korumuş, komşu kabilelere karışmış bir lideri yargılıyordu. Çevreleyen güçlere ve amansız kadere karşı, bitmek bilmeyen savaşçı bir birliğin liderini sorguluyordu. Crook, Kızılderiliği tanıyordu. Çünkü onu tanıyacak çok az adam vardı. Ve genellikle kendi basit ve doğrudan usulüyle Kızılderililerle ilgileniyordu. Ama işte, iyi anladığı gibi, bir zamanlar bu sessiz, çevreleyen dağların hükümdarını hareket ettiren kişi, onu besleyen, koruyan ve yükselten ele ihanet etmekle suçlanıyordu. Hizmetini aradığı büyük babaya, itaat etmeye yemin ettiği yaşlı ve genç beyaz şeflere ihanet etmekle suçlanıyordu. Suçluysa, yasanın en ağır kapsamını hak ediyordu. Masumsa ise, kendisi ve halkının tanıdığı en yüksek gücün, en yüksek hakkını tam anlamıyla hak ediyordu. Hiçbir sıradan kaptan ya da karakol komutanı, Tonio'ya yalvarmazdı. Hiçbir ajans yetkilisine, kendine ya da davasına güvenmezdi. Pasifik yamacındaki her Kızılderilinin adını ve itibarını iyi tanıdığı bir asker şef vardı.
Her zaman düz konuşan ve sadece gerçeği söyleyen şef. Sözünü asla bozmayan ya da başkalarının görmezden gelmesine izin vermeyen şef. Daha sonra diğer kabileler arasında ona, Gri Tilki, adını verdiler. Ancak Sierra'nın bu kabilesi, ona sadece, Kru, olarak hitap etti. Greensburg'da, toplantı salonuna yakın alçak zeminde, belediye lojmanı kurulmuştu. İki büyük hastane çadır sineği ağaçtan ağaca gerilmiş ve dik ayaklara dayanmıştı. Ve orada, küçük bir yarım daire içinde, general ve başsubayları oturuyordu. Gri saçlı, solgun yüzlü Archer. Tuhaf bir şekilde üzgün ve yaşlı görünüyordu. Sağında oturuyordu. Siyah saçlı Wickham solundaydı. Her iki yanda ise personel departmanlarının üst düzey yetkilileri vardı. Departmanın yargıç avukatı ise bir yanında küçük bir masa ve sandalye bulunduruyordu. Böylece tüm yasal notlar alınabilirdi. Garnizondan yarım düzine subay, başlarında Albay Darrah vardı. Konseyin arkasında toplanmıştı. 3 ya da 4 görevli etrafta duruyordu. Ama emir öyleydi ki, tüm dizide ne bir tüfek ne de bir tabanca bulunabiliyordu. Sağda ve solda, son seferde öne çıkan subaylar oturuyordu. Stannard, Turner, Bonner, Strong ve Harris de aralarındaydı. Uzaktan, sedir ağaçlarının arasında, merakla izleyen subayların eşleri, aileleri, misafirleri ve hizmetçileri toplanmıştı. Öyle bir mesafedeydi ki, bir kadının varlığı, olayın onurunu Kızılderili ırkının gözünde tehlikeye atamazdı. Daha da ileride, akan derenin diğer tarafında, yaklaşık 200 kişi, erkek, kadın ve çocuk, asker, vatandaş ve yabancı. Hepsi sessizce dramanın ilk perdesini bekliyordu. Tonio'nun mahiyetiyle birlikte gelişi bekleniyordu. Yerli törenlerinin ustası Teğmen Bright tarafından yönetilen o geliş. Ve hemen geldi. Hiçbir gösterişli savaş şapkası onu ayırt etmiyordu. Vücudunun etrafında görkemli kıvrımlarla asılı hiçbir cübbe ya da pelerin yoktu. Tonio, kırmızı kardeşi gibi etkileyici kostümlerle tiyatral bir yardım aramadı. Uzun, ince ve dikti. Kaslı bacakları ve kolları neredeyse tüm uzunluğuyla açıktı. Mokasinleri yıpranmış ve solmuştu. Ama filetosu, kamisası ve uzanan pantolonu neredeyse kar gibi beyazdı. Tüy, kolye ya da herhangi bir süs taşımıyordu. Silahsızdı ama korkusuzdu. Yavaş ve ölçülü bir duraklama yapan şef, 3 savaşçısıyla birlikte konsey çadırına yaklaştı. Ve Bright'ın eşliğinde, açık tuvalin önüne doğruca döndü. Gölgesinin altına girdi. Ve yeşilliklerin ortasında, başını dik tutarak durdu. Siyah gözleri, sakin ve huzurlu bir güvenle generalin yüzüne sabitlenmişti. Durdu. Ve sadece önünde durdu. Tek bir kelime bile etmedi. "Tonio, oturur muydun?" diye sordu general. O sırada bir görevli kamp sandalyesiyle öne çıktı. Tercüman çeviri yapmadan önce bile, Tonio durumu anladı. Görevliyi kenara çekti. Döndü ve takipçilerine işaret etti. Takipçiler hızla yere oturup bacaklarını çapraz tutarak, onun altında yarım daire şeklinde dizildiler. Ama suçlanan şef, ayağa kalkacaktı. Ardından gelen ölü sessizlikte, tüm erkekler dikkatle dinliyordu. Hatta küçük vadinin karşısındaki kadınlar ve çocuklar bile, gergin kıkırdamalarını ve sohbetlerini susturmuştu. Tonio'nun sesi şu anda yükselmişti. Ne sertti ne de boğuk. Derin ve neredeyse müzikal bir tonla yankılandı. Halkının dilinde tam 7 kelime konuştu. Ve tercümanın çevirisine hiç gerek yokmuş gibiydi. "Babam beni çağırdı. Buradayım." Garip bir mahkemeydi bu. Bu uzak departmanın vekil avukatının sık sık söylediği gibi bir durum vardı ortada. General yokken, hukuki olarak hiçbir gerekçesi olmayan bir usul yöntemiydi bu. Bu konu general, departman başkanı tarafından önerilmişti. General ise bunun, yasaların savaş zamanında sessiz kaldığı bir vaka olduğunu düşünüyordu. General bunu söylerken, ağzını gizleyen sakalı seyiriyordu. Çelik mavi gözlerinin köşesindeki kırışıklıklar da aynı şekilde belirginleşmişti. Bu, onun gülümsememeye çalışırken kullandığı bir yöntemdi. Sonra Bright sözü aldı. Yasaların sessiz olduğu yerlerde, bilgi avukatların da aynı şekilde sessiz kalması gerektiğini söyledi. Camp McDowell'den uzun bacaklı Teğmen Blake, bu nükteli sözü neşeyle ve patlayıcı bir şekilde tekrarladı. Bunu, kendilerini sedir ağaçları arasından izleyen bazı hanımların beğenisini kazanmak için yapmıştı. Hatta tam o sırada Tonio da ortaya çıktı. O anda, sessizliği ilan etmek için hiç kimsenin çığlık atmasına gerek kalmadı.
Bu onurlu mahkeme artık resmen açık ilan edilmişti. Blake, resmi bir hoşnutsuzlukla karşılaşmayı bekleyerek Prescott'a gelmişti. Genelkurmay Başkanı için de durum tam olarak buydu. Ama generalin selamı o kadar samimi ve nazikti ki. Bacaklar, lakaplı teğmen, anında cesaret buldu. Açıkça, bu durumun arkasında başka bir şey vardı. Bayan Crook, o parlak sabahın erken saatlerinde kuvvetlerini toplamıştı. Kamp sandalyeleri ve halılar çoktan sedir ağaçlarının olduğu bölgeye gönderilmişti. En sevdiği iki kişi, yani Blake ve Ray de oradaydı. O ve Camp Alm'den gelen misafirleri yan yana oturmuşlardı. Olayları rahatça izleyebilecekleri, neredeyse her söylenen sözü duyabilecekleri bir yerdediler. Birçok meraklı bakış onlara doğru çevrilmişti. Çünkü Bayan Stannard'ın hemen yanında Lillian Archer oturuyordu. Lillian, neredeyse bir kalla çiçeği kadar solgundu. Nadiren gülümsüyor ya da konuşuyordu. Ama Fort Whipple halkının görebildiği kadarıyla, o oradaydı. Oysa Evelyn Darrah, o meşhur dans gecesinden beri hiç dışarı çıkmamıştı. Albay, muhtemelen kendisine emredildiği gibi bir açıklama yaptı. Evelyn'in şiddetli bir soğuk algınlığına yakalandığını ve annesinin onu yalnız bırakamayacağını söyledi. En azından, bazı hevesli izleyiciler kendi aralarında konuşuyordu. Willett'in şimdi burada olması gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü McDowell'den, yani gittiği o yerden geri dönmüştü. Ama bu beklentide bile büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. General bu duruma bizzat bakmıştı. Willett'in reis hakkındaki suçlaması artık tamamen yazılı hale getirilmişti. Her şey dikkatlice Tonio'nun diline çevrilmişti. Tıpkı ALMY ve McDowell kamplarının post komutanlarının raporları gibi. Başka hiçbir iddia yapılmamıştı ve zaten yapılmayacaktı. Tanıkları tamamen hazır hale gelmişken, Tonio, büyük beyaz şefin önünde durdu. Belki de hayatında tam bir açıklama yapacağı tek adamın karşısındaydı. Ve şimdi, ajans tercümanı solunda, ajan ise yetkililerin arasında oturuyordu. Tonio, hevesli ve gergin bir dinleyici kitlesinin önünde bir iki adım ilerledi. Durdu. Sakin bir şekilde, beklenti dolu yüzlerin oluşturduğu çembere baktı. Sonra herkesin dikkatle izlediği o an başladı. Dikkatin tamamen içine çekilen bu nesne, yani uzun boylu reis konuşmaya başladı. Ara sıra İspanyolca bir ifade kullanıyordu. Ancak genellikle sadece Apache lehçesiyle konuşuyordu. Her birkaç kelimede bir duraklıyordu. Bunu, tercümanın sözlerini tekrar edebilmesi için yapıyordu. Gerçekten de, onun tam sözlerini çevirmek ya da yarattığı etkiyi yansıtmak çok zordu. Yaşlanan bir savaşçının o basit onurunu taklit etmek. İşte bu, başlı başına dramatik bir sanatın zaferi olurdu. Babam bana halkım hakkında ve bana karşı yapılan yalanları anlattı, dedi Tonio. Halkım artık çok az, fakiriz, sık sık aç ve evsiz kalıyoruz. Kalbimiz derinden ağrıyor. Babamızın sözüne inandık ve ona itaat etmeye çalıştık. Ama o buralarda yokken ve onu nerede bulacağımızı bilmiyorken, başkaları geldi. Onun aksine olan başkaları, düşmanlarımız, yani Tontolar, çok sayıda ve güçlüydü. Ajanları onlara çok et ve ekmek verdi, ama benim adamlarım kabul edilmedi. Tontolar onlara alaycı bir şekilde karşılık verdi. Genç cesaretleri bizimkilerle alay ediyordu ve genç kadınlarımız çok korkuyordu. Tontolar beyaz kardeşlerimizi öldürdü, evlerini yaktı. Sonra da bunu yapanın biz olduğumuzu söylediler. Sonra askerler Comes Flying'i tutuklamaya geldi. Comes Flying orada öldürüldü. Halkım ise korku içinde kızıl kayaların arasına kaçtı. Yanlış bir şey yapmamışlardı ama çok korkuyorlardı. Sonra Tontolar, her zaman dostumuz olan beyaz kardeşimiz Bennett'i öldürdü. Evini yaktı, karısını ve çocuklarını alıp götürdü. Genç adamlarımız sayıca azdı, ama yine de Tontoları takip ettiler. Kadını ve küçük çocukları yakalayıp kurtardılar. Beyaz askerler gelene kadar onları kayaların arasında saklamaya çalıştılar. Ama daha fazla Tonto geldi. Çok fazlaydılar. Adamlarımız askerler ile Comes Flying'in grubu arasında sıkışıp kaldı. İki genç adamımızı öldürdüler ve kadını bir kez daha ele geçirdiler. Sonra genç şefim Kaptan Chayikuito, sadece sizin saydığınız o cesurlarla takibe devam etti. Tontoları yakalayıp kadını kurtardı. Ama kendisi de vuruldu. Grand Captain Stannard beni ve tüm askerlerini getiriyor, Tontoların peşinden gidiyor. Ama oraya ilk ulaşan Captain Chayikuito oldu. Onu ve bebeklerini saklandıkları yerde kurtarma arzusu vardı. Ama o tutuldu.
Tonio'nun başı dikti. Siyah gözleri, etraftaki çemberi dikkatle tarıyordu. Tonio etrafına bakarak, orada olmayan bir suçlayıcıyı arıyor gibiydi. Sonra, bakışlarında garip bir cazibe ile tekrar generale döndü. Tonio'nun dediği gibi, diye yanıtladı Krug. Ciddi bir şekilde başını eğmişti. Kardeşi Şef Kaptan Stannard onu ayakta tutuyor. Öyle değil mi, Stannard? Her kelimesi doğrudur, efendim, diye net bir cevap geldi. Stannard o sırada yerinden hızla kalkıyordu. İki Apache Mojave'nin öldüğünü kendi gözlerimizle gördük. Tontoları dağlara kadar kovaladık. Teğmen Harris ve Tonio, Apache Mojave keşifleriyle birlikte Bayan Bennett'i kurtardı ve bize yol gösterdi. Bunun üzerine Archer'ın üzgün ve beyaz yüzü, ellerinin üzerine eğildi. Ah, o talihsiz gönderme her şeyi altüst etmişti. Seni dinliyoruz, Tonio, dedi general. Stannard bu sırada yavaşça yerine oturuyordu. General, onun görüşünü tartışacak ya da ondan şüphe edecek kimse olmadığı için neredeyse hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Babam bana, Captain Chayikuito'yu eve getirdikten sonra neden kampı terk ettiğimi soruyor. Diye devam etti Tonio. Çünkü halkım Söğütlerin oraya gelip beni çağırdı. Comes Flying'in kız kardeşi, ölen kardeşi için ağlıyordu. Ramon ve Alvarez çok öfkeliydi. Sürekli savaştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Pança ise beni uyarmak ve bana yalvarmak için geldi. Yoksa çok büyük sorun çıkacaktı. Genç adamlarımın öfkesi 2 katına çıkmıştı. Beyaz kardeşin sözünü bozduğunu söylüyorlardı. Tontoları ziyafetlerle doyururken, onları aç bıraktığını anlatıyorlardı. Comes Flying'i öldürdüğünü, kadınlarımızı ve çocuklarımızı dağlara sürdüğünü haykırıyorlardı. Üstelik daha fazlasını da görmüşlerdi. Genç asker şefin eldiveniyle yüzlerine vurulduğunu görmüşlerdi. Ama o şef şimdi burada değil. Tonio'nun siyah gözleri bir kez daha çemberin her yerini aradı. Ramon, Alvarez ve diğerleri. Comes Flying ve benim yüzümden onun ölmesi gerektiğine yemin etmişlerdi. Bunun için Verde'den gelen binicilerle saatlerce oynadılar. Onları önleyip bir yerde tutacaklardı. Askerler elbet kurtarmaya gelirdi, belki genç şef de onlarla olurdu. Eğer öyle olursa, onu diğerlerinin ötesine çıkaracaklardı. Ve bunu gerçekten yaptılar. Onların bu güçlü iradesini kıramazdım. Planlarını tam zamanında fark ettim. Sırtın ötesinde, kayaların arasında saklanıyorlardı. Önlerinde sadece 1-2 kişi görünüyordu. Genç şef ise doğrudan onların tuzağına doğru 4 nala koşuyordu. Onu kurtarmanın tek bir yolu vardı. Büyük babaya verdiğimiz yemine sadık kalmanın tek yolu. Onu vurmak için değil, atını öldürmek için ateş ettim. Eğer tüfeğim onun kalbine doğrulsaydı, kurşun yine aynı derecede doğru hedefe varırdı. Çiftlikte bana vuran ve burada beni kınayan o kişi. Aslında hayatını tamamen Tonio'ya borçludur. Tonio sustu. Ardından gelen o dramatik duraklamada, dudaktan dudağa geçen bir fısıltı yayıldı. Bastırılamaz bir sempati ve hayranlık fısıltısıydı bu. Tonio bu durumu fark etti ama dışarıya hiçbir renk vermedi. Genç beyaz şef, yine o gece geçitte onu vurduğumu ya da öldürmeye çalıştığımı söylüyor. Diye devam etti yaşlı reis. Bunu yine yapabilirdim ama ben yine onu kurtarmaya çalıştım. O benim düşmanımdı. Tonio burada durdu. Herkesin netçe görebileceği bir sevgiyle, parıldayan gözleri yumuşayarak Harris'e döndü. Harris orada solgun, sessiz ve dikkatli bir şekilde oturuyordu. Bu kardeşimin ve arkadaşımın düşmanıydı. Artık asker hatlarının içine gitmeyeceğim. Yaptığım her şeye rağmen, beyaz saçlı şef askerlerine beni öldürmelerini ya da esir almalarını emretti. Beni bulamadılar. Ama ben kardeşimi sorun olduğu konusunda uyarmaya çalıştım. Kardeşini öldüreceklerdi. Sonra korkunç bir savaş olacaktı. Ama kardeşim hala yaralıydı ve gelemedi. Sonra genç yabancı şef, Sanchez tarafından tekrar ortaya çıkarıldı. Onun halkı ve benimki. Bana yemin ediyorlar ki onu öldürmemişler. Bunu beyaz adam Case'in yaptığını söylüyorlar. O da ondan nefret ediyordu. Ama Sanchez bana yalan söyledi. Halkımın, atını vurduğum gece bulduğu o tabancayı geri alacağına dair söz vermişti. Ama hiç almadı. Gönderdiğim mesajları da yerine ulaştırmadı. Yani kimin ateş ettiğini, onu kimin vurduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama Sanchez'in o tabancası vardı. Sanchez bana yalan söyledi. O gece Picacho kadar yakın bir yerde bile değildim. Ve askerler beni bulmaya geldiğinde, 2 adamımla birlikte daha da ileri gitmiştim. Büyük şefin kuryeleriyle karşılaştık.
Daha fazla Tonto ile karşılaştık. Onlarla savaştık ve ben orada yaralandım. Beni McDowell'a götürdüler. Sanchez ile bizi demir hücreye koydukları gece bana kötü davranmadı. O gece bana, babam olan büyük şefi asla görmemem gerektiğini söyledi. Beyaz şef Willett'i vurduğum için asılmam gerektiğini fısıldadı. Ben uyurken o oradaydı. Uyandığımda ise gitmişti. Demir çubuklar da yerinde yoktu. Geceye doğru dışarı çıktım. Dağlara doğru ilerledim. Ta ki genç şefimi bulana kadar. Sonra bana gerçekler anlatıldı. Sonra peşlerinden gittik ve Sanchez'i bulduk. Sonra halkım hikayeyi duydu. Çocukların saklandığı mağaraya giden yolu bulmama yardım etti. Babalarımın büyük ruhu biliyor ki, ben sözümü asla bozmadım. Tonio'nun söyleyebileceği tek şey budur. Konuştum. Tonio sözlerini bitirdi. Son kelime, kendi ana dilinden çok daha az canlı olan o dile çevrildiğinde. Oradaki tüm insanlar derin bir rahatlama iç çekti. İçgüdüsel olarak ayağa kalkıp onun etrafında toplanmaya çalıştılar. General yavaşça ayağa kalktı. Tam boyuna yükseldi. Doğrudan Kızılderili'nin durduğu yere doğru ilerledi. Sol elini, reisin zayıf ve kemikli omzuna koydu. Eldivensiz sağ elini ise yaşlı reisin eline doğru uzattı. Kendi gözleri parlıyor, hafifçe nemleniyordu. "Tonio, kardeşim," dedi general. "Büyük baba bunu bilecek. Ve eğer yaşarsam, tüm halkı da bilecek. Ne kadar derin acılar çektiğini, dostumuza ne kadar gerçekten dayandığını. Ve sonra, hala savaşçının elini tutmaya devam ederken, Kruuk subaylarına döndü. Çünkü bu sırada odadaki herkes ayağa kalkmıştı. Her göz tekrar onların üzerindeydi. Her yüz büyük bir ilgiyle aydınlanmıştı, birçoğu derin duygularla doluydu. General sessizce etrafına baktı. Onun verdiği bir işaretle Archer öne çıktı. Yakışıklı yaşlı başı açıktı ve güzel gözleri yaşlarla doluydu. Yaklaştığında komutan bir adım geri çekildi ve Tonio'nun elini bıraktı. Sonra, sadece 2 hafta önce hapse atmak. Belki de öldürmek isteyen bu çöl ve dağ askerine doğru yaklaştı. Üstünün izinden giderek, incelikle ve titreyen eliyle ona doğru uzandı. O kaslı, kahverengi elin tokası, bir Kızılderilinin asla şüphe edemeyeceği kadar net bir şeydi. Tonio'nun korkusuz gözlerine doğrudan bakan veteran asker konuştu. "Tonio, kardeşim, sana büyük bir haksızlık ettim. Beni affetmeni ve dostluğunu rica ediyorum." Bir anlık derin bir sessizlik oldu. Sonra cevap için sadece tek bir kelime döküldü dudaklardan. "Hermano." Elleri çözüldüğünde ve diğerleri de etrafında toplanmaya başladığında, Stannard öne çıktı. Kolunu Harris'in koluna bağladığını ve reddedilmeyeceğini açıkça gördüm. General onları fark etti. Parlak yüzünü, adeta güneş ışığı gibi sıcak bir gülümseme aydınlattı. "Doğru, Stannard. Bu taraftan, Kaptan Çayikuito. Hepimiz seni istiyoruz," dedi general. Ve sonra, artık sayıları onlarca kişiyi bulsa da. Subaylar, ajanlar, tercümanlar ve bölgesel yetkililer. Bu ifadesiz, merkezi figürün etrafında dolanıyorlardı. İki eski arkadaşın buluşması için sağa sola çekilerek yol verdiler. Tonio, Archer'ın el sıkışından dönerek genç şampiyonunu ve liderini gördü. O sert, koyu yüz hatları bir anda eridi. Cesur, korkusuz ve meydan okuyan gözleri anında yumuşadı. Bir Kızılderili normalde saygı göstermek için öne atlardı. Ama Harris çok hızlı davrandı ve onu durdurdu. Gözleri havada buluştu. Sonra her iki el, yani 4 el de aynı anda dışarı doğru uzandı. İşte tam bu noktada, bazı departman personeli ofislerinde kendilerini bekleyen önemli görevleri düşünmeye başlamıştı. Eski ordunun eski karakterlerinden biri. Savaş günlerinde seçkin bir saha subayı olan o adam, kendini tutamayarak şöyle ifade etti. "Peki, Willett şimdi nerede?" Bu soru, aslında oradaki her üyenin ve konsey dışındaki birçok erkek ve kadının aklına gelmişti. Ama bu, sorunun ilk kez duyulabilir şekilde dışa vurulmasıydı. "Willett," dedi general. Sesi sakindi ama gölgeliğin altındaki herkesin rahatça duyabileceği bir tondaydı. "Bana birkaç gün önce suçlamasını geri çekmek istediğini bildirdi. Ama benim bu konuda ısrar etmemin önemli bir sebebi vardı." "Willett nerede?" sorusuna gelince, "Gerekirse bir medeni mahkeme önünde ifade vermek için burada bekliyor. Sanchez ile hala çözmemiz gereken bir anlaşmamız var." Ayrıca, Kızılderililer nihayet oradan uzaklaşırken, Bright ve Harris de Tonio'ya eşlik ediyordu. Ajansın elçileri de hemen peşlerindeydi.
Çünkü Tonio'nun treninde hem Ramon hem de Alvarez birlikte yürüyordu. Onları yakından izlemek kesinlikle iyi bir fikir olacaktı. Ama Tonio'nun davası, Blake'in yüksek sesle ilan ettiği gibi, Tonio'nun zaferi, henüz o gün için tamamen bitmemişti. Sanchez'in üzerinde bulunan gözetleme testeresi ve küçük dosya, nihayet ele geçirildiğinde, McDowell'ın kaçma yöntemini tamamen açıklamıştı. Bunlarla ve demirleri yağlamak için kullanılan bir pastırma kabuğuyla, sadece az bir zaman ve emek gerekmişti. Ayrıca onbaşı Collins ya da nöbetçinin, Tonio'nun sonrasındaki kaçışına işbirliği yaptığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Nöbetçi uyandığında, yanındaki o istenmeyen hücre arkadaşının kayıp olduğunu fark etmişti. Pencere ise ardına kadar açıktı. Böylece rahatça gidebilirdi. Ama kapının bizzat kendisine açıldığına inanan birçok kişi de vardı. Her neyse, sonuçta dışarıda özgürlüğü görmüştü. İçinde ise büyük bir yanlışlık ve ihanet şüphesi vardı. Neden gitmesindi ki? Kim onu bunun için suçlayabilirdi? Crook'un, o dönemin sorumlu subayı olan Teğmen Blake'e karşı sergilediği samimi yaklaşım, onun bu sonuçtan çok da hoşnutsuz olmadığını gösteriyordu. Gerçekten de Gri Tilki'nin, Tonio'nun en başından beri hiç hapsedilmemesini tercih ettiğini düşünenler çoğunluktaydı. Ve o soğuk kış gününde, gün batımına doğru, şerifin ofisinde, kasabanın 1 mil kadar uzağında, çok daha az dramatik ama bir o kadar etkileyici başka bir sahne oynanıyordu. Yaklaşık 7 feet yüksekliğinde, kerpiçten yapılmış duvarlar koridoru tamamen çevreliyordu. Güney tarafındaki tuval tentenin altında, Yavapai ilçesinin barışına ve onuruna karşı suç işlemiş bazı suçlular toplanmıştı. Tütün çiğneyen milletvekillerinin keskin gözleri önündeydiler. Sanchez'in üvey kardeşleri Peçi ve Jones de oradaydı. İkisinin de elleri zincirliydi. Orada Munoz da vardı, benzer şekilde ağır zincirlerle süslenmişti. Dago ise orada kambur bir şekilde duruyordu. Serbestti ama çok dikkatli bir şekilde izleniyordu. O korkutucu hayalet çiftliğinin 2 serserisi daha oradaydı. Ve 2 kişi daha, ustaca ve güçlü bir şekilde uygulanan doping yöntemlerinin kurbanı olmuşlardı. Hepsi sıkı bir gözetim altındaydı, bazıları resmen suçlanıyordu. Ama akıllardaki soru şuydu, Case neredeydi? Bu soruyu, tam saat 5'te Blackbird cevapladı. O esnada posta ambulansından Bright ile birlikte hızla fırladılar. Kısa bir süre sonra, çok ciddi görünümlü bir adamı indirmeye yardım ettiler. Bu adam tıraş edilmiş, düzgünce giyinmiş ve bakımlıydı. Ancak yüzündeki solgunluk ve gerginlik, onun saygın görünümlü bir suçlu olduğunu ele veriyordu. Bu adam Cassidy. Öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan bu muhasebeci, yine de ordu subayları tarafından buraya getirilmişti. Tabii ki kanun subaylarının tam onayıyla. Yaşlı Sanchez Jones, onu karşısında görünce bir anda zayıflamış, adeta çökmüştü. Case, tamamen ayık bir haldeydi ve aklı başında bir şekilde giyinmişti. Tam da Wickham'ın istediği gibi. Üstelik artık hiçbir şeyden korkmuyor gibi bir hali vardı. Case, ustasıyla girdiği o tehlikeli blöf oyununda nihayet tanışmıştı. Ve şimdi, umut edecek hiçbir şeyi kalmadığı gibi, korkacak hiçbir şeyi de kalmamıştı. Şerif'in elindeki bu karmaşık meseleyi kısa bir sürede çözmesi gereken bir işti bu. Agua Fria'da korkunç bir katliam olmuştu ve asıl katil hala serbestçe dolaşıyordu. Burada ise sadece beceriksizce yapılmış bir öldürme girişimi vardı ve ilgili herkes şu an bu odadaydı. Case, dedi Şerif, kısa bir sessizliğin ardından. Buraya ilk getirildiğinde, Teğmen Willett'i vuran kişinin Tonio olduğuna dair yemin etmiştin. Küfür etmedim, dedi Case, sesini sabitleyerek. Şöyle dedim, ama ikisi de yanlış olurdu. Bunu kendimi suçladığımda ve alkollü olduğumda söylemiştim. Şimdi bildiğim her şeyi dürüstçe anlatmaya hazırım. O zaman 1 dakika bekleyin, diye yanıtladı yetkili. Hemen bir yardımcıya doğru döndü. O yardımcı da iç kapıyı hızla çekerek, buradan buyurun, beyler, dedi. Böylece herkes, daha fazla hareket alanı olan geniş ahıra doğru çıktı. Kısa bir süre sonra ajan ve onun tercümanı da geldi. Stannard, Stromp ve Willett adlı küçük bir subay grubu da onlara katıldı. Willett, çok solgun ve inanılmaz derecede yorgun görünüyordu. Bir an sonra büyük kapı tekrar açıldı ve Harris içeri girdi. Hemen yanında Tonio ve onu takip eden 2 kabile üyesi vardı. Kapı, dışarıda merakla bekleyen hevesli kasaba halkının yüzüne hızla kapatıldı.
Ancak içeride toplanan bu kalabalık grubu görünce, Sanchez kardeşler sığınağın altında daha da geriye doğru çekildiler. Şerif, Jose'yi daha net görünmesi için ışığa çıkarmalarını emretti. Jose, sararmış bir yüzle ve irkilerek öne doğru geldi. İlk olarak, Tonio'nun o adamı vurduğunu söylemiştin, dedi Şerif. Eliyle Willet'i işaret ediyordu. Yalan mı söyledin? Si, diye yutkundu Meksikalı. Sesinde korku vardı. O zaman bunu kim yaptı? Jose bir anda küçüldü. Gözleri gizlice ve hızla içerideki grubu süzdü, sonra bakışları tekrar yere düştü. Case dedin. Yani bu adam, dedi Şerif. Bu kez elini Case'in omzuna sıkıca koymuştu. Yine mi yalan söyledin? O ateş etti ve hemen kaçtı. 3 kez yalan söylüyorsun, diye gürledi Şerif. Sadece tek bir kurşun atıldı ve o kurşun da senin kendi tabancandan çıktı. İşte tam burada. Case'in hiçbir zaman sahip olmadığı, ona ne kadar söz vermiş olsan da senin olan o tabanca. Munoz onu gördü. Ateş ederken gördü. Öyle mi, Munoz? Buraya gel bakayım, dedi Şerif. Bir yardımcısı Munoz'u hemen yakalayıp dışarı doğru itti. Dava, diye mutsuzca ve kısık bir sesle yanıtladı Munoz. Ve sonunda Dago, tüm sınırları tamamen aştı. Ayların birikmiş o büyük nefreti, kalbinde adeta kaynıyordu. Tüm o korku, bu güçlü destekçilerin varlığında ve artık aşağılık durumuna düşen zorbaların görünmesiyle bir anda yok oldu. Dışarıya doğru fırladı. İçindeki tüm şiddetle kınamalarını haykırmaya başladı. Yalan, dedi adeta yırtınarak. Lanet bir yalan bu. Munoz vurdu. Sanchez şut attı. Hepsi onu öldürmeye çalışıyordu. O zaman koş dediler. Koş, çünkü askerler geliyor. Tam o sırada Teğmen Willet öne doğru çıktı ve konuşmaya araya girdi. Bay Şerif, dedi net bir sesle. Konu hakkındaki önceki görüşüm her ne olursa olsun, artık şimdi daha fazlasını biliyorum. Biliyorum ki bunu yapan Tonio değildi. Ve sanırım bu beyefendi, yani Bay Case de değildi. Bana bir an destek verirseniz, size her şeyi net bir şekilde açıklayabilirim. Ama, Willet burada durdu. Ağır kirpikli, hüzünlü kahverengi gözleri Meksikalılar grubuna doğru dik dik bakıyordu. Tırnak işareti ... O adamları kesinlikle tutmalıyım. Ve böylece, o küçük ofiste bir kez daha sessizlik sağlandı. Willet kısa bir süre içinde kendi hikayesini anlattı. Orada Wickham, Bright ve Harris vardı. Şerif ve bir yardımcısı da dikkatle dinliyordu. Bay Case'i içeri çağırmaktan memnuniyet duyarım, dedi Willet. Böylece Case içeri çağrıldı. Bacaya yakın bir sandalyeye yavaşça oturdu ve başını derin bir çaresizlikle ellerinin üzerine eğdi. Aramızda bir kart işlemi olmuştu, diye anlatmaya başladı Willet. Bay Case'e tam $300 borcum vardı. O ya da arkadaşları, benim bu anlaşmadan tamamen sıyrılıp ayrılacağımı sanmışlardı. Bana bir not gönderdi. Benimle mutlaka görüşmek istediğini belirtti. Saat gece yarısı olmuştu ve ben henüz aşağı inmemiştim. Ofisten çıkmıştı ama Crane'nin kulübesinin penceresinden bana seslendiğini duydum. Geçidin hemen yakınında buluştuk. Biraz konuştuk ve sonra ona vurdum. 2 kez sertçe vurdum, onu yere serdim. Sonra onun arkadaşları, ya da tahmin ettiğim gibi, takipçileri üzerime saldırdı. O esnada kesinlikle bir Kızılderili gördüm. Ve Tonio'nun şikayetini önceden bildiğim ve ona karşı defalarca uyarılmış olduğum için, aklıma gelen son isim o oldu. Çünkü o sırada bayılmıştım. Bay Şerif, Bay Case hakkında herhangi bir şikayette bulunmayı kesinlikle reddediyorum. Bu konuda tamamen suçsuzdur. Bu durum seni tamamen serbest bırakıyor gibi görünüyor, Case, dedi Şerif. Sesindeki hassas bir tonla. Ama muhasebeci başını kaldırıp bakmadı bile. Başka söyleyebileceğim ya da yapabileceğim bir şey var mı, diye sordu Willet. Şık yem şapkasını eliyle başının yanına doğru tutuyordu. Şimdi ne yapılacaksa yapılmalı, çünkü buradan ayrılacağım. Bu gece. O anda sıra Case'e gelmişti. Bir anda, beklenmedik bir hızla ayağa kalktı. Gidiyor musun, diye sordu. Gözlerinde garip, adeta aç ve çaresiz bir ifade vardı. Henüz tamamen temize çıkmış değilim, seninle mutlaka konuşmam lazım. Buna hiç gerek yok, dedi Willet, son derece ciddi bir ses tonuyla. Çünkü biliyorum. Yani, her şeyi duydun mu? Mektuplarım bana, her şeyi tek tek anlattı, oldu o sessiz ve net cevap. Ve gerçekten gidiyor musun? Portland'a geri dönmek. Ve
Villet bu sözlerle birlikte arkasını dönüp gidecekti ki. Case bir anda öne doğru fırladı. İzleyenler arasında belirgin bir irkilme yaşandı. Herkes bunun yeni bir saldırı denemesi olabileceğini düşündü. Şerif onu hemen yakaladı. Ama Case, ateşli ve kontrolsüz bir güçle kendini Şerif'in elinden kurtardı. Villet geri döndü. Sakince ona baktı ve konuşmasını bekledi. Case'in nefes alması bir anlığına kesilir gibi oldu. Sonra ağzından şu sözler döküldü. Aman Tanrım, adamım, bana söz verecek misin? Elini bana verecek misin? Cevap vermek için Villet, beyaz iplikten yapılmış o ince eldivenini yavaşça elinden çıkardı. Case'in umutla uzattığı elini sıkıca tuttu. Sıktı. Ve hiçbir şey söylemeden, sessizce odadan çıkıp gitti. O gece, onunla birlikte 1 mil ya da daha fazla yol gidip, sonra sessiz ve hüzünlü bir şekilde geri dönen adamlar vardı. Ama hepsi de Hal Villet hakkında. Daha önce hiç düşünmedikleri kadar iyi şeyler düşünüyorlardı artık. Kendisine kalan tek düzgün şeyi yapmaya gitti, dedi yaşlı Stannard. O sırada üstü açık at arabası, karanlığın içinde hızla uzaklaşıyordu. Ve istifası da, şu an onunla birlikte gidiyor. Bu çok uzun yıllar önceydi. Sonrasında aylarca Whipple ve Sandy, McDowell ve Alm'deki erkekler ve kadınlar saatlerce Villet hakkında konuşurdu. Onun tuhaf karakteri ve kırık kariyeri hakkında. Çok geçmeden tüm gerçeğin ortaya çıktığı anlaşılacaktı. Case, bir süre almaya geri dönmedi. Prescott'ta meşgul olacak bir iş bulmuştu. Wells Fargo temsilcisi onun için, parasını saklasaydı iyiydi. Ama Portland'daki birine $400 her lanet kuruşunu gönderdi, diyordu. Case, posta ile birlikte gelecek olan Buckboard'un yolunu gözlüyordu sürekli. 74'e kadar telgrafımız yoktu. Ve Şubat ortasında bazı mektuplar ve gazetelerin alınmasına duyduğu heyecan, kısa sürede unutulacak bir şey değildi. 6 uzun haftadan fazla süredir. Ayık ve ciddi bir demirci gibi davranmıştı. Ve o gece, Alcazar'daki kumarbazların sevincine göre, tüm personel için, asker ve sivil için, bir hazırlık konusunda ısrar etti. Sonra, şaşkınlıkla, Bay ve Bayan Hal Villet'in sağlığına daha fazla içilmesini istediler. Aman Tanrım, çünkü sonunda, tam bir adam oldu, dedi. Ve haber, kışlada hiçbir doğrulama bulamadı. Wickham'a bir mesaj geldi. General bir mesaj vardı. Tonio'ya çok samimi bir mesaj vardı. Hatta Villet'in elinde Evelyn Darrah'a yazdığı bir mektup bile vardı. İçindekileri kimse görmedi. Sadece hitap edilen o kız hariç. Ama Camp Halm'deki okçulara iletecek hiçbir şey gelmemişti. O geceden beri, sedir ağaçları arasında Lillian Harold, Villet'i bir daha görmedi. Genç subay, Hassayampa yolundan döndüğü sabah masasında acınası, önemsiz küçük bir mektup paketi bulmuştu. Sadece çöl zambakı için yazdığı sayfaları içeriyordu. Önceki olanlar sevgi doluydu, sevimliydi, kızların sorabileceği kadar tatlıydı. Ve coşkuyla karşılanmış, tekrar okunmuş, öpülmüş, okşanmış ve değer görmüştü. Son zamanlar ise aceleciydi, yüzeyseldi, bahanelerle doluydu. Ne yazık ki, bildiği ve yazdığı için kendinden nefret ettiği yalanlardan ibaretti. Ondan tek bir cümle bile yoktu. Hatta buna gerek de yoktu. Generalinin verandanın karanlığında söylediği birkaç söz ve Wickham ile yaptığı o tek görüşme arasında, Villet tam olarak neyle karşılaşacağını biliyordu. Alm'deki o nefes kesici gece. İrlandalı firari saçmalıkları ona günahının peşinden geldiğini ve onu ortaya çıkardığını söylediğinde, Whipple'da her şeyin bilindiğini ve onun için her şeyin bittiğini fark etti. Portland'daki zavallı kızın ona yazdığı o yanan ve suçlayan mektupları boşuna yakmıştı. Annesi sonunda her şeyi öğrenerek Crook'a yazdı. Hem Case'i hem de Firar Dudley'i araştıran Wickham aracılığıyla Villet konç aldı. Kamuya açık bir kırılma olmamalıydı. Kendi isteğiyle. Teğmen Villet'in departman komutanının yardımcısı görevinden ayrılacağı ve Columbia departmanındaki alayına yeniden katılacağı duyurulacaktı. Ama Wickham bile, Tonio'nun dramatik davasının sonunda bu başvuruya eşlik ederek şaşırdı. Villet'in ona ciddi bir şekilde başka bir belge, ordu subaylığından istifasını vermesiyle, şaşkınlık ve inançsızlıkla sarsıldı. Bunu bir şey olarak anlamıyorum. Talep edilmiş bir şey değil bu, dedi Blackbeard, hızla Villet'in solgun yüzüne bakarak. Eşim ve çocuğum, ordu çevrelerinde pek kabul edilmeyeceğini hatırlayınca, diye sessizce cevap verdi. Yani, hemen onunla evlenecek misin? Başka ne yapmalıyım, dedi Villet.
Ve bu durum, küçük rezervasyonun sınırlarının ötesine o beklenmedik eskortluğunu, Stannard'ın övgü sözlerini ve Case'in Alcazar'daki coşkusunu açıklıyordu. Case'in daha fazlası yoktu. Craney bir süre sonra onu almaya geri dönmeye ikna etti. Archer'dan davulcu çocuklara kadar herkes ona birçok iyilik gösterdi. Zaman zaman Bonner, Buckets ve hatta huysuz yaşlı Stannard konuştuklarında ona teselli veren mektuplar alıyordu. Portland'daki zavallı kız için çok az mutluluk olduğunu söylemeye alışkınlardı. Çünkü Willett, bir erkeği bir kadına uzun süre sadık tutan o kumaştan yapılmamıştı. Bir süredir söylentiler dolaşıyordu. Küçük aile, Sound'daki yeni ve gelişen yerleşimlerden birine, kuzeye taşınmıştı. Yoksulluk ve tenha içinde yaşıyorlardı. Willett'in doğudaki zengin akrabaları, beklendiği gibi, mesleği ve meslekten vazgeçtiği için onu küçümsüyordu. Ama embriyo, akıllı set ile denenmiş eski hizmetin, en iyi ihtimalle pek ortak noktası yoktu. Willett, aç kurdu kapıdan uzak tutmanın yollarını mühendis birliğinin hizmetinde buldu. Ve kız, çoğu insanın düşündüğünden daha uzun süre mutlu oldu. Çünkü babası ölene kadar geçen 3 yıl boyunca hayatı doluydu. Ve ona refah arzuladı. Bir süre sonra Evelyn Darrah'ın bir hikayesi geldi. Ama en iyi otoritelerin dediği gibi. Bu, başka bir hikaye. Ancak Case ile hayat, ilhamını kaybetmiş gibiydi. Doğruluk yollarından, söğüt ağaçları ve eski hayalet yürüyüş yollarına doğru giderek daha fazla dolaşıyordu. Sanchez y Munoz firması yok olmuştu. Çiftlik küle dönmüş, bireysel üyeler hapse düşmüştü. Dago, Bayan Bennet ve büyüyen bebeklerle birlikte kardeşinin Agua Fria'daki çiftliğine gitmişti. Kızılderililer rezervasyonlarına toplanmıştı. Ve, Tonio, Teğmen Harris ile birlikte, büyük şefin gözü altında hizmete atandı. Rezervasyona daha yakın yeni bir karakol, büyük bir direk planlandı. Almin'in terk edileceği ve Case'in viski büyüsü üzerindeyken yalnız ay geçirmeleri için o hayalet yürüyüşünü bile yapamayacağı söylentileri vardı. Büyüler, İskoç'un dediği gibi daha sık olmasa da, daha uzun süreliydi artık. Stannard ve nazik karısına güçlü bir şekilde bağlanmıştı. Sonunda onlara yaşadığı sıkıntıların hikayesini anlattı. Uzun yıllar sonra, onlar aracılığıyla bu hikaye bilinecekti. Portland'da her şey iyi gidiyordu. Kız ona derinden aşık olmuş ve nişanlanmıştı. Her zamanki kadar güzel bir kız. İyi ve nazik. Ama o gençti. Çevresinin güzeliydi. Güzel bir dansçıydı. Ve Case, dans edemiyordu. Kız neşeyi, zevki, müziği severdi. O zamanlar Vancouver'a piknik yapar. Büyük bir kışlada Kayıplar ve Yolsuzlar grubunun hareketli tonları eşliğinde dans ederlerdi. Neden Portland kızları genç subaylarla dans etmeyi sevmesindi ki? Neden Estelle böyle bitmiş sanatçılar ve partnerlerle dans etmekten keyif almasındı? O zamanlar hepsinden üstün olan biri vardı. Ve kötü bir günde karşılaştılar. Çok geçmeden bu hayranlık, tutkuya dönüştü. Ya orada, ya Portland'da, ya da bir yerde sonsuza dek tanışıyorlardı. Çok geçmeden Case, dünyasının gözlerinin önünden silindiğini gördü. Annesi ve arkadaşlarıyla elinden geleni yaptı. Ama kız, Teğmen Willett'i sevdiğini ve kimsenin karısı olmayacağını açıkça söyledi. Bu durum, Case'in çöküşünü ve kızın da düşüşünü kesin hale getirdi. Ama Case, Willett'i Camp Palm'de, annesinin ve kızın mektupları tekrar gelmeye başlayınca en kötüsünü öğrendi. Sonra Willett'in Archer'ın nazik küçük kızına olan bağlılıkları geldi. Ve ruhundaki öfke onu alt etti. Estelle'in utancını anlatmaya dayanamazdı. Cesaret edemedi. Sahiplendi. Kendini adamıya, fiziksel olarak Willett'e karşı çıkmaya adadı. Ama intikam arzusuyla yanıyordu. Sanchez ve benzerleri, istekli araçlardı. Ramon ve Alvarez'in Willett'in kanına susadığını söylediler. En kötü durum ise, tüm bunları, Tonio'nun üstüne yıkmak kolay olurdu. Sanchez, Case'e derin bir borçla bağlıydı. Çünkü Monte oyunu onu içki içerken büyülemişti. Willett'in Crane'nin mali farklılıkları için tam ödemesini alarak ayrıldığını bilmiyorlardı. Willett'i görmesi ve görevden ayrılmadan önce ona ödeme yaptırması için ısrar ettiler. Dago garnizonda serbestçe dolaşıyordu. Ve Dago, Willett'e bir mesaj iletti. Mesajda, Willett'in hayalet yürüyüşüne gelip adamdan adama hesaplaşması gerektiği ya da Portland günlerinin hikayesinin okçulara anlatılacağı yazıyordu. Sanchez, Munoz ve 2 Apache Mojave, dere karşısında orada pusuya yatmıştı. Case, arka camdan onu izledi.
Gördü. Ve doktorun engellemesine rağmen, iç cebine sakladığı viskiyle karşılık verdi. Çoraplarıyla dışarı çıktı. Geçidi yaptı. Ve orada Willett ile yüz yüze buluştu. Her şey çok kolaydı. Sanchez, Tonio'nun yakında olduğunu, Harris'ten cevap gelmediğine yas tuttuğunu biliyordu. Konuşma için işaret ediyordu. Sanchez'in ne tabancayı ne de mesajı teslim ettiğinden habersizdi. Case'in yanında sadece bıçağı vardı. Çünkü müttefiklerinin yanında olacağını biliyordu. Ramon ve Alvarez'i getireceklerini bilmediğine yemin etti. Kıskançlık, nefret, intikam arzusu ve içkiden sinirlenerek parasını istemişti. Willett, küçümseyerek işvereninden bunu istemesini söyledi. Bir beyefendiden nasıl şüphe ettiğini sordu. Case ise öfkeyle nedenini anlattı. Ya da anlatmaya başladı. Ve bir anda yere serildi. Elinde bıçakla fırladı. İkinci kez üzerine atıldı. Ama yine yere yığıldı ve bıçak döndü. Willett onu yakaladı. Ve biraz nefes nefese onun üzerinde duruyordu ki. Kafatasının tabanına tabanca dipçiğiyle vurulan bir darbeyle yere düştü. Sonra Case, korkarak geldiği yoldan kaçtı. Hem Kızılderililerin hem de Meksikalıların peşinde olduğunu gördü. Cinayetin kasıtlı olduğunu anladı. Ve hemen yatağına dönemezse bu işin içinde kalacağını biliyordu. Willett umutsuz bir mücadele verdi. Ramon'u yaraladı. Ve Jose'nin tabancasından zamanında bir atış gelmeseydi onu öldürebilirdi. Case bunu duydu. Ve koşarken yardım çığlığını işitti. Nöbetçi o kadar hızlı tepki verdi ki. Saldırganlar da korkuyla kaçtı ve işlerini bitirmeden bıraktılar. Çiftlikte uyuşturucu altında olan vatandaşlarından korkmuyorlardı. Askerlere Kızılderilileri avlamalarına yardım etmeye hazırdılar ve bunu yaptılar. Ama Jaws, eski deniz kuvvetleri koltuğunu geçide bırakmıştı. Dagon'un bir süre sessiz kalacağına inandılar. Çünkü o da Willett'ten nefret ediyordu. Ve suçu, Tonio'ya yüklemek çok kolaydı. Ama aralarında tartışınca, tabanca bulunduğunda ve ardından Case suçlandığında, Dago, Munoz'a saldırdı ve cinayet girişiminin sırrı ortaya çıktı. Bir süre boyunca Case, sersemlemiş ve bitkin bir halde hissetti. Ama Willett iyileştikçe tekrar cesaret topladı. Daha fazla içki aldı. Tutuklamaya geldiklerinde o değersiz kafasını vurmaya çalıştığını söyledi. Ancak Willett'in Prescott'taki yaptıklarını duyunca ve Dooley tarafından açıkça alay edildiğinde, gerekirse Willett'i adalete teslim etmek için hayatını başka bir şekilde kaybetmeye karar verdi. Her şeyi Wickham'a anlattı. Sonuç karşısında şaşırdı. Evet, hayran kaldı. Willett'in son anda Estel'e gidip elindeki tek telafiyi yapacağını asla hayal etmemişti. Hatta bunu fark eden başka kimse de değildi. Özellikle de geçmişte zavallı Doğu Stella'nın tüm güvenlerini istemeden alan Harris. Willett'in hala onun anılarıyla rahatsız olduğunu ve bu yeni, masum ve sırdaş Batı yıldızını tanımadığını düşünüyordu. Kendi acılarını taşıyordu. Ve kalbi, almaya hızla dönen kızın tatlı mavi gözlerindeki acıyı görünce içinde acı bir haldeydi. Kız ise kalbini sadece o sadık anneye açmamıştı. Evelyn Darrah, Willett gittikten bir hafta sonra odasını tutmasına rağmen, 4 günlük bir ziyaret sırasında Lillian Archer'ın babasıyla birlikte halka açık bir yere çıkması, binmesi, araba sürmesi, kroket oynaması, ama 2 akşam yemeği ve bir danstan kaçınması harika bir gerçekti. Çok sessizdi. Doğru, toplumda hiç parlamadı, dedi Prime kızları. Ama tüm bu sessizlik ve dayanıklılık altında, babasına tutunduğu o şefkatin derinliğinde, Bayan Stannard ve diğerleri, o küçük kalbin ne kadar kırılmak üzere olduğunu gördüler. Ve sürgünler arasında, aniden yaşlanmış, çoğunun hayatından daha uzun yaşamış ve şikayet etmeyecek olan bu çocuğa karşı, büyük bir sevgi ve hayranlık duygusu gelişti. Çünkü bu acı, zamanın doluluğunda yerlerine adım atanlara devredilmişti. Şimdi neredeyse hepsi gitmişti. Sakallı generalimiz ve sevgili Mary. Sert, yaşlı Stannard ve bilge, çekici eşi. Bright, Bonner, Buckets. Karanlık yüzlü Turner. Beyaz saçlı, asil Archer ve onun sevdiği, değer verdiği Bella. Hatta Willett. Ama Tanrı'ya şükür, çoğunun daha iyi ve parlak günleri doğana kadar bu böyle sürmedi. Ve şimdi, Tonio'nun anlatacak bir şeyi var. Bir yıl boyunca okçular küçük kızlarını yurt dışına götürmüştü. Eski alay doğudaki bir istasyona gönderilmişti ve bu değişiklik memnuniyetle karşılandı. Çünkü tüm cesaretiyle ve en büyük ilgilerine rağmen, Arizona'da sıkışmışlardı. Ve kaçırılamayacak, uzun zamandır beklenen bir fırsat kapılarına gelmişti.
Onlarca ay uzaktaydılar. Dönüşlerinde bir süre alay karargahında kaldılar. Sonra ise, ilerlemenin nadir olmadığı o günlerde, Archer, Arizona'daki eski arkadaşlarının mevzilerini almış olan alayın albaylığına terfi etti. O olaylı geceden biraz daha fazla, 2 yıl sonra, 3 kişilik okçular tekrar generalin çatısı altında hoş karşılandılar. Harris tarafından çölden gelen o tozlu sahne yolculuğunun son 10 milinde onlara eşlik edilmişti. Harris'in generale veya Bayan Archer'a yazdığı mektuplar, 2 haftada bir gelen posta kadar düzenli olmuştu. Ertesi gün o ve Tonyo onları selamlamak için hazır oldular. Eskiden olduğu gibi fit, sade ve kaslı görünüyorlardı. Çünkü Apache hayaletli dağlarda zorlu günler ve hareketli zamanlardı. Tontolar inancını kırmış ve tekrar dışarı çıkmışlardı. Verde üzerindeki Camp Sandy, fırtınanın tam merkeziydi. Pelham ve süvarileri başka iklimlere gönderilmiş. Karayoluyla, ovalara doğru yürüyordu. Archer'ın bölgenin komutasına hemen ihtiyacı vardı ve hızla orada kuruldu. Crook da oraya gitti. Bright emirlerini ve raporlarını yazdı. Harris ve Tonyo ise keşiflerin başındaydı. Hemen oraya Lillian ve annesi gitti. Kara büyüktü. Garnizon genişti. Beyaz saçlı generalleri aktif hizmeti büyük bir memnuniyetle karşıladı. Çünkü Crook, sadık eski dostu ve destekçisinin, kampanyanın getirebileceği tüm takdiri almasını tam anlamıyla istiyordu. Ancak uzak üstlerden gelen telgraf yönleriyle günlük olarak yürütülen kampanyalar, birkaç yıl öncesi kadar hızlı ve bağımsız değildi. Kolay ama pahalı, ulaşılabilir mesafede çok fazla danışman vardı. Çok fazla, Kızılderili dostu, vardı. Ve sarayda yakın olan asker sayısı çok azdı. Crook kendisi de sinirli ve endişeli görünüyordu. Tanrı'ya ve Mammon'a hizmet etmek. Ön taraftaki düşmanlarla, arkada ise basın ve vaaz kürsüsüyle mücadele etmek çok zordu. Düşmanları, yaklaşan kolonlar arasında sıkıştırıp, esir alınacağından emin olduğu anda, doğudan gelen emirlerle eli kolu bağlandı. Rezervasyondaki savaşçıların dışarıdan gelen kışkırtıcılara karşı izlenmesi ve korunması gereken o anda, savaşçılar içeri sızdı ve güçlü bir grup Retrak ülkesine doğru kaçıp gitti. Haber Archer'a saat 11'e doğru bir kış gecesi ulaştı ve şafak vakti o, şahsen, Harris ve Tonyo, 20 izci ve henüz 30 süvari ile birlikte, peşinde Beaver'ın başından o engebeli patikaya tırmanıyordu. Bella ve Lillian, cesur, sessiz, ama gözyaşları içinde karakolda kalıyordu. Savaş günlerinin deneyimli tümen ve Tugay komutanlarının, birkaç askerle birlikte, seçtikleri topraklarda vahşi bir grupla başa çıkması yeni bir şey değildi. Sadece 2 yıl önce Modokılır, komutan generaliyle görüşmek istemiş ve onu öldürmüşlerdi. Bir önceki yıl Cheyenne, sadece bir yarbay komutasıyla bir yarbayı tuzağa düşürmüş ve onu avlamıştı. Ve böylece, 2 gece sonra, eski Sandy'de feryat koptu. Çünkü bir haberci, gün batımından sonra, uzun saatler içinde kayalar arasında keskin ve ani bir çatışma olduğunu bildirdi. Cesur yaşlı Archer ilk düşen olmuştu. Ve, Tonyo, Gazi'nin hayatını kurtarmak isterken umutsuz bir şekilde yaralanmıştı. Bir hafta içinde eve doğru yola çıktılar. Archer sakin, bilinçli, ama çok acı çekiyordu. Yetenekli cerrahlar, ona ulaşana kadar dinlenmemiş olan karısına ve kızına söyledikleri gibi, iyileşme umuduyla doluydu. En çok, Tonyo için endişe hissediliyordu. Tonyo, bir zamanlar ölümünü emreden askere yönelik o kurşunu kendi göğsüne almıştı. Archer'ın acısı, daha çok onun içindi. Yanlarında, eski Wingate yolundan yavaş yavaş eve dönüş yolunda. Harris endişe ve sıkıntıdan uykusuzdu. Gece gündüz 2 kahramanının yanında nöbet tutuyor. Herkesi kendine hayran bırakıyordu. Ve Harris ile birlikte, çoğu zaman, hem babasının hem de babasının kendini adamış kurtarıcısının yanında Lillian vardı. Onları Sandy'ye geri getirdiler. Generali hayata ve eski gücüne kavuşturdular. Ama yaş, yaralar ve üzüntüler Mojave reisini derinden etkilemişti. Yavaş yavaş, tüm çabalara ve doktorun becerisine rağmen durumu kötüye gitti. Onun için küçük bir çadır kurmuşlardı. Kapıların ardında kalmak istemiyordu. Etrafını çalı ve söğüt ağaçlarıyla gölgelemişlerdi. Ancak güney manzarasını açık bırakmışlardı ki, geniş vadiye bakıp, güneş batıya doğru süzülürken dağların gölgelerinin üzerinden geçişini izleyebilsin. Yakındaki devasa zirvenin kel tepesindeki sabah ateşini izlemeyi seviyor gibiydi. Bu,
Ona çocukken eteklerinde büyüdüğü Pikachu'yu hatırlatıyordu. Ramon ve Pancha'nın sürekli etrafında durmasını görmekten hoşlanıyordu. Onlara bakar, ellerini tutar, sonra ellerini birleştirir ve kendi ellerinin arasına alırdı. Ama en çok, Harris'in üzerine eğilip etrafında hareket ettiğini görmeyi severdi. Ve Lillian gelip ona su verdiğinde, ateşli kafasına dokunduğunda, parıldayan gözleri yumuşar ve kızı öyle bir özlemle takip ederdi ki, sanki kalbinin gizli özlemini anlatmak ister gibiydi. Sonra kıza bakar, Harris'e bakar ve tekrar kıza dönerdi. Öyle ki kızın yüzü alnına kadar kızarır. Ve o kızarıklığı görmek o genç askerin kalbini yerinden oynatırdı. Güzel bir öğleden sonra, güneş alçakta eğilirken ve zirvenin büyük kubbesi kırmızı ve altınla parıldayarken, ruh yavaşça uzaklaşıyordu. Gücü neredeyse tükenmişti. Çadırın dışında, kadınları Pancha ile birlikte ağlıyor. Genç erkekleri sessizce ve üzgünce bekliyordu. Eski gruptan bir kitle, alçak mesa yamacında süzülüyordu. Geceyi zar zor atlatacağı düşünülüyordu. Güneş battıkça zihni daha da bulanıklaşıyordu. Defalarca, "Çayı Kuito," diye seslendi. O da elini tutarak diz çöktü. Archer bile gelmişti. Koltuk değneklerine ağır bir şekilde yaslanmıştı. Bella, karısı ve Lillian, ölen gözlerin defalarca üzerinde durduğu o Lillian. Tonio artık elini kaldıracak kadar güçsüzdü. Sinyal veremiyordu. Ama bakışlarında bir şey, kızı karşı konulmaz bir şekilde çağırıyordu. O kadar zor nefes alıyordu ki, cerrah yatağın diğer tarafında onun üzerine eğildi. Bir kolunu omuzlarının altına geçirdi. Yanında Harris yardım etti. Birlikte yavaşça onu neredeyse oturur pozisyona kaldırdılar. Yorgun başı, Çayı Kuito'nun omzuna yaslandı. Ama gözler hala Lillian'ı arıyordu. Ve Archer, bunu izleyerek kıza mırıldandı, "Git." Diğer elini tutmak için, hafif örtüyü zayıfça çekerek Harris'e o kadar yakın diz çökmek zorunda kaldı ki. Harris, kızın kalbinin kolunda hızlıca atışını hissedebiliyordu. Ve, Tonio, şimdi birbirine çok yakın, kendi yüzüne çok yakın olan bu iki genç yüze bakarak, kalan tüm gücüyle o küçük beyaz eli yavaşça çekmeye başladı. Sağ elini tutan o ince ve kaslı parmaklara doğru yaklaştırdı. Bu sırada güzel başı daha da aşağı süzüldü. Göğsü kalktı. Kız, hemen amacını okuyor gibi görünüyordu. Ve bir bakirenin içgüdüsüyle, nazikçe direnmeye başladı. Ama o solan gözlerdeki, neredeyse anında gelen azarlama ve yalvarış, onu eritmiş ve huzursuz etmişti. Harris de görmüş, not etmiş, anlamıştı. Kendi kalbi, tüm kederine rağmen şiddetle atıyordu. Kendi sağ eli, Tonio'nunkini bırakmadan, kızın elini aramak için sürüklendi. Ve anında, titreyen ama artık direnmeyen zambak beyazı, ince parmaklar, genç askerin avucunun içine yumuşakça yerleşti. Neredeyse nabız atmayan, ikisinin üzerine de bir dua gibi sarkan o kahverengi ve solmuş elin arkasına. Büyük, sıcak bir gözyaşı düştü. Duygularla dolu olan Bayan Archer, nefessiz bir şekilde izleyerek başını kocasının omzuna yasladı. Ve kasılmalar içinde hıçkırarak ağladı. Günün son parlak, göz kamaştırıcı ışınları, vadiyi kapatan devasa kubbenin tepesinden kalkmıştı artık. Onu karanlık ve kasvetli bırakmıştı. Ve, Tonio'nun gözleri, son kez ona döndüğünde, bu değişimi fark etmiş gibiydi. Ve uçan ruh, eski, çocuksu günlere ve halkının efsanelerine geri dönerek tekrar konuştu. Toplanan karanlık, eteklerine çarpan su sesleri, bebekliğini ve gençliğini koruyan o dağa benzerlik, muhtemelen büyülerini yapmıştı. Çünkü solgun dudaklar hareket etmeye başladı. Ve alçalan gecenin sessizliğinde, ana dilinde birkaç kelime hafifçe duyuldu. Genç şefinin gözlerinden sıcak yaşlar döküldü. Arkadaş ve kardeş, doktorun hızlı ve sorgulayan bakışına karşılık olarak. Harris, titreyen bir sesle çeviriyi mırıldandı. Pikachu başını bulutların arasına sakladığında, yağmur yağacak ve bulutlar azalmış, gün bitmişti. Askerlerin gözlerinden bile yaşlar yağıyordu. Tonio, Sierra'nın oğlu, artık yoktu.